Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne dair sizlere tüm gelişmeleri aktaracağım. Çok önemli gelişmeler var. Çok güzel bir video hazırladık. Sadece sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Ve aynı zamanda Afra Saraçoğlu'nun gönderisini görüyorsunuz. Şimdi tüm detaylara bakacağım. Sadece sonuna kadar izleyin. Abone olup hemen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen konumuza geçelim. Afra Saraçoğlu Instagram'da bir hikaye paylaştı. Ve bu hikayesinde eski saçlarımı özlüyorum. Tekrardan uzun ve sarı saçlarıma geri döneceğim yakında açıklamasında bulundu Afra Saraçoğlu. Ve böylelikle Afra Saraçoğlu'nun eski saçlarına dönmek istediğini görebiliyoruz. Şimdi şu anda ekranda gördüğünüz ise setten gelen bir görüntü. Sinan'ın bir görüntüsü. Sinan yine bir tuzak planlıyor ve bu tuzakta setten bir görüntü olarak geldi. Yani bunu yeni bölümde göreceğiz. Bir tuzak vesaire var yeni bölümde. Şimdi bir diğer setten gelen görüntüye bakalım. Biliyorsunuz Yalı'nın hemen bir üstü var ve buradan birçok seyirci görüntü alıyor. Şimdi buradaki seyircileri oradan çıkartmak istedi yetkililer. Çünkü orada bir set çekilecekmiş. Yani Yalı'nın hemen kapının önündeki yukarıki tarafta bir set çekileceği duyuruldu. Oradaki seyircilerin yani izleyenlerin, sevenlerin oradan çıkması istenildi ve orada bir set çekildi arkadaşlar. Bunu da yeni bölümde sizlerle birlikte göreceğiz. Veya 82. bölümde ikisinden birinde göreceğiz. Şimdi evet, Emrullah Hekim'den çok önemli bir açıklama geldi. 81'e bu sefer gerçekten dedi Seyran senin bütün hücrelerinde Halis Ağa taşları tek tek yediğine oturtur dedi. Çok önemli bir açıklama. Bir yandan fragmanı da önceden aslında söylemiş oldu. Fragmanda geleceğini duyurmuş oldu ama şunu da belirtelim. Arkadaşlar Yalı Çapkını'nın yeni fragmanıyla beraber her şeyin yavaş yavaş rayına oturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi birazdan zaten onun analizini de yapacağız. Yani 81. bölüme ne olacak, ne gidecek, bunun analizini de sizlerle birlikte hep beraber yapacağız. Çünkü çok önemli yeni gelişmeler var fragmanla beraber. Ekranda gördüğünüz durum çok önemli bir detay aslında bir nevi. İlk başta Seyran odaya geldiğinde aşağıda bir yazı vardı. Game over yazısı. Yani İngilizce olarak bir yazı vardı ve ardından bu yazı kaldırıldı. Şimdi ise Seyran tekrardan odaya geldi ve yeni fragmanda bu yazının kaldırıldığını görüyoruz. Bu da güzel bir işaret aslında. Yani çok böyle derinden bir nokta ama çok da güzel bir işaret. Yani her şey yeniden başlıyor anlamında. Bitmişti. Şimdi oyun tekrardan başlıyor anlamında bir gönderme yapıldı. Seyran'la Ferit'in tekrardan aşklarının başlamasına bir işarettir bu dizide. Bir yandan da evet, böyle bir takipçilerden bir gönderi geldi. Yalı'nın etrafı yine siyah perdelerle çevrildi ve Yalı'da da çok önemli çekimlerin olduğu belirtildi. Bu bölüm itibariyle arkadaşlar sizlere yeni gelişmeler aktaracağım demiştim. O nedenle bu video çok önemli. Şimdi önümüzdeki görüntüler tamamen yeni bölümden gelen görüntüler. Aynı zamanda bu görüntüler de tamamen yeni bölümden geldi. Şimdi yeni bölümde neler olacak? Fragman analizine hemen hep beraber bir başlayalım. Fragman çok önemli geldi ilk başta. Ne olmuştu fragmanda? İşte ne oluyordu? Diyar'ın dedesi geliyordu. Diyar'ı alıyordu ve bu şekilde her şey değişiyordu. Şimdi hemen başlayalım. Yeni bölümde neler olacak? Çok önemli bir gelişme. Arkadaşlar Diyar'ın dedesiyle Halis Ağa bir kavga içerisine girecek. Yani Diyar evlenmek istemeyecek ama artık bu mesele birazcık daha namus meselesine döneceği için Diyar bir süre daha dizide kalmaya devam edecek ve özellikle Diyar'ın dedesiyle Halis Ağa arasında ciddi kavgalar yaşanacak arkadaşlar. Yani Diyar'ın dedesiyle Halis Ağa arasında ciddi sorunlar yaşanacak. Bu da Diyar'ın dizide kalmasına sebep olacak ve uzun bir süre daha, birazcık daha, en azından birkaç bölümde sorunların devam etmesine sebebiyet verecek. Şimdi bir yandan artık Halis Ağa biliyorsunuz Yalı'ya döndü ve özellikle fragmanda da gördüğümüz gibi Ferit'i odasına çekiyor ki o görüntü biraz sonra gelecek. Ferit'in ağladığı bir görüntü gelecek. Ferit'i odasına çekiyor ve söylüyor. Seyran'ı istiyor musun, istemiyor musun gibi bir tarzda şeyler söylüyor ve kalbinde mi Seyran, aklında mı, nerede diye soruyor. Şimdi burada en önemli nokta şu: Halis Ağa Seyran'la Ferit'i tekrardan birlikte edecek. Yani tekrardan birleştirecek arkadaşlar. Aslında Halis Ağa'nın geri dönmesi birçok seyirci tarafından böyle hani pek iyi karşılanmasa da şu anda her şey çok iyi gidecek. Özellikle Halis Ağa'nın gelmesiyle çok iyi gidecek. Çünkü Halis Ağa gelmeseydi bu kadar iyi gitmeyecekti arkadaşlar. Halis Ağa gelenden dolayı şu anda dizi tekrardan yavaş yavaş taşlar yerine konuyor ve Ferit Seyran aşkı tekrardan geri dönüyor arkadaşlar. O özellikle dediğimiz gibi Abidin'in Halis Ağa'nın yanına gitmesiyle beraber yaşanan olumsuzluklar, Abidin ile Halis Ağa'nın arasının açılması ve bu nedenle Suna ile Seyran'ın daha zor görüşmeleri vesaire, bunlar dizide çok fazla yaşanacak. Evet, o görüntüde şu anda ekranınıza geldi. Ferit'in ağlayarak Halis Ağa'ya Seyran'ı anlatması. Yani bir nevi aslında burada Diyar'ı istemediğinden de bahsediyor. Ferit'le Diyar evlenmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani Halis Ağa'yla Diyar'ın dedesi zaten şu anda bir kavga içerisine girecek.
Ve bu kavga içerisine girmeleriyle beraber de şunu belirtelim ki Diyar'la Ferit evlenmeyecek arkadaşlar. En önemli sahnelerden biri Ferit'le Seyran'ın odada birleşmesi ve odada tekrardan beraber olması. Seyran muhtemelen şunu söyleyelim ki birazcık uzaklaşmak isteyecek. Yani Yalı'dan ve Ferit'ten, Korhanlardan uzaklaşmak isteyecek. Ancak Ferit buna izin vermeyecek. Onu da sizlere belirtelim. Yani Ferit Korhan Seyran'ın tamamen yanında duracak ve asla yanından ayrılmasına izin vermeyecek. Hep onunla beraber olacak ve asla dizide de zaten bu sahneleri göreceğiz. Baktığımızda Seyran dediğimiz gibi uzaklaşmak isteyecek ama Ferit buna tamamen izin vermeyecek. Hatta belki onu bir yerlerden tekrardan Yalı'ya geri döndürecek. Yani Seyran tam gidecekken tekrardan onun Yalı'ya vesaire geri dönecek. Evet, gördüğünüz gibi bir sahnede yine aynı zamanda Seyran'ın bu şekilde havuza girme sahnesi. Bu da gerçekten çok önemli ve kritik bir sahne. Burada birçok gelişmelerin yaşanması, Ferit'in vesaire gelmesini bekliyoruz. Yani önemli bir sahnenin yaşanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi genel olarak şundan bahsedelim. 81. bölüm itibariyle Seyran ve Ferit Seyfer aşkı tekrardan birleşecek. Yani bunu şöyle söylüyoruz. Bir bölümde tamamen her şey güzel olmayacak arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bize kızıyor. Yani dizi analizi yaptığımız bu süreçte bazı işte dizi severler, hayranlar bize kızıyor ama şunu belirtelim. Bir bölümde her şey çok iyi olmayacak arkadaşlar. 2 bölümde, 3 bölümde, 4 bölümde yavaş yavaş taşlar yerine oturacak. Ama tek bir bölümde her şey çok iyi olup Seyfer aşkı tekrardan geri gelmeyecek. Elbette çok büyük sorunlar olacak. Elbette tam böyle beklemediğiniz bir bölüm yaşanacak. Yani hani biz Seyfer aşkı bekliyorduk diyeceğiniz bir bölüm yaşanacak. O nedenle tek bir bölümde, özellikle yine 81. bölüm çok önemli. Seyfer aşkının ilerlemesi açısından yine çok önemli ve birçok seyircinin bunu izlemesi lazım. Ratinglerin yükselmesi lazım. Çünkü bu bölüm bunu hak ediyor. Gerçekten çok önemli bir ve çok güzel bir bölüm olacak ama dediğim gibi yani bu sadece şu değil. Hani tek bir bölümde her şey çok iyi olacak değil. Çünkü böyle bir şey olursa zaten dizi final yapar. Haliyle erken bir bitiriş olur ama böyle bir şey olmayacak. Bu arada önümüzdeki günlerde Arjantin'de de dizinin yayına gireceğini duyduk. Yani yapılan haberlerde ve bilgilerde önümüzdeki günlerde sanırım veya önümüzdeki haftalarda dizinin Arjantin'de de yayına gireceğini duyduk arkadaşlar. Gerçekten dünyaya çok fazla açılan bir dizi. İspanya'da rekorlar kırdı. 12,5 rating aldı ve en çok izlenen dizi oldu. Pazar günleri yayınlanıyor İspanya'da da. Ve şu anda da yine Türkiye'de ratingler arttı. Bakın, dizinin devam etmesini istiyorsanız ratinglerin artması çok önemli arkadaşlar. Yani özellikle sizlerin bu süreçte diziyi izlemesi ve dizinin ratingini arttırması çok önemli. Muhtemelen 81. bölümünde tekrarı olmayacak arkadaşlar. Yani o şekilde duruyor. 81. bölümünde tekrarı olmaz gibi duruyor. O nedenle 81. bölümünde yine sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Çünkü Yalı Çapkını senaryosunda ve projede dizinin tekrardan yayınlanmaması adında bir duruluş var. Yaklaşık son 2-3 bölümdür dizinin tekrar yayınlanmıyor. O nedenle şu sebepten dolayı reytinglerin artmasından, arttırılması istenildiğinden dolayı insanları sadece televizyona kitlemek istiyor yapımcı ki bunu gerçekten de başardı diyebiliriz. Son 2 bölümdür reytingler istenilen düzeyde arttı mı bilmiyorum ama genel olarak eski bölümlere göre reytinglerde bir artış yaşandı. Bunu sizlere kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu gözle görülür bir şekilde reytingler arttı. O nedenle hani reytingler artıyor. Şimdi bir yandan şunu belirtelim. Sinan'la Diyar bir işbirliği yapabilir. Evet, bu çok önemli bir gelişme. Yani dizinin 81. bölümünde olacak demiyorum ama 82'de 83'te olabilir. Olma ihtimali çok yüksek bir olay. Sinan ve Diyar işbirliği yapabilir. Ve bu süreçte işbirliği yapmasıyla beraber Ferit'le Seyran'ı mutsuz etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Özellikle Diyar Ferit'e şimdi birazcık kızgın olacak. Yine Ferit'i Seyran'la beraber görecek, onu söyleyelim. Diyar Ferit'i Seyran'la beraber görecek ve bu süreçte çok fazla öfke duyacak ve o nedenle Sinan'la beraber işbirliği yapma olasılığı çok yüksek. Diyar'ın. O nedenle önümüzdeki bölümlerde bir olumsuzluk bekliyoruz. Tabii ki Seyfer aşkı her zaman düz bir çizgide çok güzel gitmeyecek. Elbette sıkıntılar yaşanacak dizide. Elbette sorunlar yaşanacak ve bu sorunlardan bir tanesi de Sinan ve Diyar'ın işbirliği yapmasıyla beraber yaşanacak olumsuzluklar diye söyleyebiliriz, aslında adlandırabiliriz. Gerçekten önümüzdeki 82, 83 ve 84. bölümlerde bunun yaşanma olasılığı çok yüksek. Şimdi dizinin finali hakkında, final olmasıyla
hakkında gelişmelerden bahsetmek gerekirse şunu söyleyelim. Dizi bu sezon itibariyle final yapması bekleniyor. Hala da final yapması bekleniyor bu arada. Yani dizinin devam edeceği belirtilmiyor. Tabii ki reytingler şu an iyi gidiyor ama önümüzde yaklaşık 6 ay var, 7 ay var. Mayıs aylarına, Haziran aylarına kadar, yani sezon sonlarına kadar. Eğer ki istenilen düzeyde bir iyi gitmezse dizi ve özellikle senaryo artık çok önemli. Çünkü senaryo yavaş yavaş dolmaya başladı. Ne dolmaya başladı senaryoda? Baktığımızda yaklaşık 3 sezondur neredeyse aynı yaşanan durumlar var. Aynı yaşanan bir senaryo var. Her seferinde Seyfer aşkı birleşecekken bir sorun çıkar ve bu sorunla beraber dizi tekrardan birazcık kötüye sarar. Reytingler düşer. Ardından Seyfer aşkı tekrardan iyi olur. Seyran'la Ferit tekrardan iyi bir şekilde aşk yaşamaya başlar. Reytingler yükselir ve her sezon bu neredeyse tekrarlanır oldu. O nedenle şunu söyleyelim. Artık dizide de bir farklılık olmasını istiyor seyirci. Eğer ki senaryo bu şekilde devam ederse muhtemel bir şekilde bu sezonun son bir sezon olacağını söylemekte fayda var. Yani bu sezon son sezon olabilir arkadaşlar. Ama senaryo değişirse, çok daha farklı bir şeyler olursa bu sezon devam etme olasılığı da çok yüksek. Tabii ki o yeni senaryonun da nasıl olacağına bağlı ama devam ederse eğer dizi gerçekten farklı bir senaryoyla, özellikle Seyfer aşkının olmasıyla beraber, yani bu dizide en önemli reytinglerin yükselme sebebi Seyran'la Ferit'in durumlarının, aşklarının iyi olması. Eğer aşkları iyi olursa dizinin devam etmesi ve dizinin devam etmesiyle beraber daha fazla sezon görebileceğini belirtelim bu dizinin. Çok önemli aslında. Yani 3 sezondur neredeyse aynı şeyler yaşandığından dolayı artık seyirci çok fazla sıkıldı. Eğer bu sezon devam etmeli ise farklı bir senaryo olması gerekiyor ve bu farklı senaryoyla beraber tekrardan reytingler yükselmesi gerekiyor ki bu şekilde de yeni bir sezon olsun. Tabii ki yeni bir senaryo bakalım nasıl olur, yani yeni bir senaryo olur mu, yoksa yine aynı konular üzerinden mi ilerlenir? Seyran Ferit aşkı tam olacakken, tam iyi giderken yine kötü bir şeyler mi araya girer bilmiyoruz ama hani senaryonun iyi olacağını tahmin ediyoruz. İyi olmalı. Eğer dizinin devam etmesi isteniliyorsa senaryo gerçekten değişik bir durumla iyi olmalı. İnşallah da o şekilde olur ki güzel bir senaryo bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Dizinin devam etmesi amacına. İspanya'da yayınlanıyor, Arjantin'de yayınlanıyor ve yaklaşık 80-70 ülkede daha yayınlandığını biliyoruz. O şekilde okuduk haberlerde de. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geldik. Şunu belirtelim, yarın akşam yeni bölüm yayınlanacak ve bu yeni bölümde Star TV'nin canlı yayınlanması, yani izlemek istiyorsanız bizim kanalımızı takip edin. Çünkü bu şekilde sizleri de bilgilendireceğiz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.